Okay, so shall I begin? Yeah, we can. Great. I just want to be able to see more people on the screen. It's better for me. Yeah. Okay. Yes. So first, I want to say that I've just looked at all the homework and I really love it. İlk olarak şunu söylemek isterim ki ödevlerinize baktım ve gerçekten çok hoşuma gitti. It's a really fantastic, exciting variety of styles, and yeah, I thought it was excellent. Gerçekten oldukça fantastik, heyecan verici türden çalışmalar vardı. Bayıldım. If there was something particular that I want to make a note of, I will do it after the class. I will make a note and I will put it back in the folder. Eğer özel olarak not bırakmam gereken bir şey olursa dersten sonra tekrar ödevlerinizi açıp notlar yazıp o şekilde dosyanıza bırakacağım. But mostly I am not going to do that with these ones because they are mainly a kind of illustration. Ama genelde bu tip çalışmalara bu kadar ayrıntılı not bırakmıyorum çünkü temel olarak illüstrasyon bunlar. If I see, for example, that the perspective is working, so first of all, it is not about perspective on this one. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu çalışma temel olarak perspektifle ilgili bir çalışma değildi. But if I see that someone tried to do the perspective properly and there are some problems, then I will show them how to change that. Ama eğer çalışmalarınızda özel olarak hani perspektifi uygulamaya çalıştığınızı ve bir takım sorunlarla karşılaştığınızı gözlemlersem bununla ilgili notlar bırakacağım. Okay. I would like to just spend 5 or 6 minutes looking at some work. Do we have any volunteers? Because there is too much to look at now, but if somebody would like to show it, it would be nice. 5-6 dakika çalışmalarınıza bakarak başlayacağım. Ödevlerini göstermek isteyen var mı? Varsa gönüllülerle başlayalım öncelikle. Son anda yüklenenlere de bakmış mı acaba Gönül Hocam? Isabel, have you already seen all of them, even the ones who uploaded at the last minute? I saw, to me it looks like maybe there is one more. I feel like I saw 10 and there are 11. Okay, belki sadece bir tanesini görmedim. Sanki 10 tane görmüştüm. Birini şu an 11 var diyor. Ödevinin burada bakmamızı isteyen varsa yani Isabel'in bakmasını gönüllülerle başlayalım. Benimkine bakabilir. Oh, sorry. Sesler Benimkine de karıştı. bakabilir. Ben kimlerin konuştuğunu anlayamadım ama chat'e yazabilirsiniz benimkine bakabilir diye. Is someone going to show their work? There are more than one, but I couldn't understand who says. We can do a few. Okay, Ayşe ile başlayabiliriz öyleyse. We can see the Ayşe's homework. Ayşe Haykır, the first one. Yeah. Okay. Is the second image just the same one but the Procreate file? Bu ikincisi Procreate dosyası şeklinde aynı Yok. görsel mi? Aynı görsel, ben hani ilk başta açılmadığını fark edince sonra tekrar JPEG olarak yükledim. Yes, it is the same file. Yeah. Okay. So this one, I really liked the strange composition because I thought it was an interesting way to show a character. We don't normally see it like this. Buradaki kompozisyonu gerçekten sevdim. Bir karakteri göstermek için ilginç bir kompozisyon biçimi olmuş. Yani genelde karakterleri bu şekilde oturtmayız sahneye biz. For me, I got this feeling that this person is talking and talking and talking, and we don't really want to listen. Bu sahnenin bendeki hissiyatı şu oldu, yani sanki karşıdaki insan konuşuyor ama hani artık dinlemek istemiyor. I am very curious why there is some furniture that is floating. It's not on the ground. Mobilya neden zemine oturtulmamış? Bunu merak ettim açıkçası. So I have that's a question, that one.
Ya Evet. çok hızlı bitirmeye uğraştığım için aslında hani boyayıp da böyle daha düzgün bir şekilde götürmek isterdim ama anca o kadar yetiştirebildim. Biraz Hı hı. ödevi son dakikaya bırakmıştım. Düşünme payımız yani ilginç olmasını istediğim için aslında ben karşıdan yani bir hayvancığın bir insana bakışıydı yapmaya çalıştığım şey. Hani küçük bir şey yerden bir insana bakıyor. Hı hı. Görebildiği alandı düşüncem. Ama işte anca o kadar vakitte bu kadar yapabildim. Okay. Actually, to be honest, he didn't she didn't mean to do it like that, but she did it very quickly. That's why the furniture floating. And the idea of her is there was a animal, maybe a cat, looking a person. So the cat is at the like lower point, and the person is like a higher compared to the Yeah. cat. So the cat is seeing what we see here now. Sure. Yeah. That Aslında was the name. Gönül hocam şöyle bir şey hani bir hayvan kulağı gibi bir şey de koymak istedim ama o zaman hani ilginçliği kaybeder miyiz diye de koyamadım. Hani bakışını oradan vermek için bir kuyruk ya da bir şey hani orada bir Hı hı. şeyin var olduğunu hissettirmek istedim ama yapmalı mıydık acaba öyle bir şey? Olabilir miydi? She asks, at first she thought that if she adds some part of the animal, like the tail or ear of it, it will be more interesting. But then she decided not to do it because she thought it will be a mistake, and she wants to ask it to you. Will it work correctly if you add some part of the animal who sees the scene? It's not a mistake. It's not a mistake. It's just a choice. You can decide that you are going to really see through the eyes of the animal, or you can decide that you are a little bit behind the animal. So either is fine. It's just a different choice. Okay. Ya hata olmazdı, sadece seçim olurdu. Ya direkt hayvanın gözünden bakacaksın sahneye ya da hayvanın biraz daha gerisinden başka bir göz olarak bakacaksın. Başka bir göz olarak bakarsan hayvanın bir bölümünü de görebilirdik burada. Okay. So can we move on to someone else? Yeah, I will say just a moment please. Büşra aş pişiren. Okay, so this one, I think it's a really interesting space. Bu mekan çok ilginç geldi bana. And maybe it's very realistic of what the space looked like. Yani mekanın nasıl göründüğü oldukça realistik çalışılmış burada. But I want to see something now that makes me have a kind of interest in what's happening. Like that door maybe is open a bit and there is some light or some shadow coming through there that is strange. Hı hı. Ama aynı anda sahnede sahneyi ilginç kılan bir faktör de görmek istedim. Yani hafifçe kapı açılmış olabilir, oradan bir ışık sızıyor olabilir, bunun gibi. Yeah, so it would be the next stages to make it feel intriguing because it is an interesting space. It feels like something intriguing can happen there. Evet, yani bu şekilde sahneyi ilginç kılacak bir faktör eklenmesi bir sonraki aşama olabilir. With the perspective, it's not too bad, and so but I will draw a few lines over this just to tighten it up. So afterwards. Perspektif açısından baktığımda kötü olmamış. Birkaç çizgiyle düzeltme yapacağım yalnızca. Onları dersten sonra dosyanın üzerinde yapacağım. A couple of people did images in color. Bazıları renkli çalışmış. Could somebody who did them in color let me know? Because some of them were really interesting. Renkli çalışanlar da söyleyebilir mi? Çünkü bazı renkli çalışmalar oldukça ilginçti. By the way, Edanur Elmas wants to show her work too. Who's that? Sorry. Edanur. The fourth one. Ah, yes, that's nice. I like this one because it's like a children's book illustration. Bunu gerçekten çok sevdim. Çocuk kitabı illüstrasyonu gibi.
So the perspective is off, but for an illustration it would be okay. Perspektifte sıkıntılar var ama illüstrasyon olarak, bütün olarak baktığımızda kabul görebilir olur. And there are a lot of points of interest in this to make it a very fun scene to look at. Aynı zamanda sahneyi oldukça ilginç kılacak birçok faktör de var sahnede. And I also like the line style. It's clean and it's very graphic and really quite unusual, quite distinct. Aynı zamanda çizgi stilini de sevdim. Oldukça temiz ve grafik bir çalışma olmuş. Çok hoşuma gitti. Sadek says he did it in color. Yeah. Yeah. Oh yes, this one. I love this one for the perspective. It's great. It's so interesting. Bu çalışmanın perspektifini gerçekten çok beğendim. Çok enteresan. Yeah, it's a really really simple space. There is nothing in the space. Gerçekten oldukça basit bir mekan kullanılmış ama oldukça etkili bir şekilde kullanılmış. But the combination of perspective and lighting make this such a brilliant shot. I can really see this being in an animated film. Ama ışığın ve mekanın kullanılması gerçekten görseli oldukça etkili hale getirilmiş. Yani bir animasyon filminde böyle bir sahne görebileceğimi hayal edebiliyorum. Even this little glimpse into the world outside for me makes it even more of a story. I'm sorry. Dışarıdaki ışık etkileri de oldukça etkili bir faktör olmuş. Yeah. Maybe we'll leave it there if unless anybody's really desperate to be seen. Eğer illa da çalışmamın bende görülmesini istiyorum diyen biri daha yoksa burada sonlandırıp derse geçebiliriz. Okay. I think that's okay. We can continue. All right. So this week I'm going to try to cover a lot in just one session. Bu hafta yani bu ders boyunca birçok konuyu değinmeye çalışacağım. I want to talk about composition, staging, and a little bit on perspective. Kompozisyon, sahneleme ve biraz da perspektiften bahsedeceğim burada. So the idea of composition and staging in film is to make the story around the character. Yani sahneleme ve kompozisyonun ana fikri karakterin etrafındaki sahneyi net bir şekilde oluşturabilmektir. And these notes are in the folder. If you need to see them larger, then you can see them on your screen. They are there. Eğer bunları daha geniş bir ekranda da görmek istiyorsanız dosyaya da bakabilirsiniz. Drive'a da yükledim. So this image is from The Illusionist. Bu görsel Illusionist filminden. And I chose it because actually there are a lot of different elements in this image. Bu görseli seçtim çünkü bu görselde gerçekten çok farklı elementler var, bir arada kullanılmış. But as the viewer, we have no doubt at all where we are meant to look. Ama yani gören, bakan kişi olarak nereye bakmamız gerektiğini de tam olarak burada görsel bize hissettiriyor. We are not looking for the character among many different things. The character is very, very clear. Yani etrafındaki çok farklı etmenlere, ögelere rağmen karakter oldukça net bir şekilde izleyicinin gözüne çarpıyor. We have various things that lead to this clarity. Yani bu netliği bize sağlayan birçok etmen var. So for example, we have the lines of the window and the train itself. Trenin camının çizgileri ve trenin kendine ait çizgiler var örneğin. We have a line from the left, a line from the top, and a line from the right. Soldan gelen bir çizgi, tepeden gelen bir çizgi ve sağa doğru uzanmakta olan bir çizgi daha var.
And then we have this dark, simple shape behind the character that makes it very contrasted. Ve karakterin arkasında karanlık, basit bir şekil var. Bu da bir kontrast yaratıyor ve bu kontrast sayesinde karakteri oldukça net bir şekilde algılayabiliyoruz. The back of the chair is also pointing into the character. Sandalyenin arkası da aynı şekilde karakteri işaret etmekte. And so are these two characters. They are kind of leading the eye up towards him. Aynı zamanda diğer iki karakter de gözü ana karaktere doğru itmekte. And this character that is right behind him is like almost a silhouette. Ana karakterin hemen arkasındaki karakter neredeyse bir silüet şeklinde. So even though we can see the face of this child on the left, we are still very clear that this is the main person here. Arkadaki çocuğun yüzünü görebiliyor olmamıza rağmen görsel şunu çok net bir şekilde vermiş. Buradaki ana karakter burada oturan adam karakteri. So the main thing to take from this one when you are designing your own work is to think about how you lead the eye to the main action. Burada temel nokta kendi işlerinizi tasarlarken de gözü nasıl ana aksiyona, ana faktöre yöneltebilirsiniz kompozisyonda. Any questions about this one? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Bunun kaçış noktası nerede bu perspektifin, bu sahnede? Uğur asks, where is the vanishing point of this image? This one has a 2-point perspective. Bu iki noktalı perspektif. So one vanishing point is if we follow the back of the chair, we are following it somewhere over here. Kaçış noktalarından biri sandalyenin arkasından gelen bir çizgiyi takip edersek şu an mouse'un döndüğü yerde kaçış noktasının biri. Yeah, and now I'm going to find out that it's completely wrong, this perspective, because I should be doing that on the other side. Should be like this over here. Where is it? The next one? It should be somewhere over here. Yeah. Evet, diğeri de şurada. Yeah, it should actually be over there. There is one here. Hı-hı. Let's see that one there. And this one should be over here. Yes. Okay. This film is full of cheats. Full of it. Öncelikle perspektif doğru çalışılmış mı onu bir kontrol edeyim. Evet. Bir tanesi sol alt köşeye, diğeri de sağ alt köşeye geliyor kaçış noktalarının. Yeah. Seriously, with this film, Shomi asked for the perspective not to be Very exact. correct. Yeah, and it was very hard for the animators, not for a shot like this, but for a shot when they were walking, for example. So director asked you not to do the perspective in a very correct way. Yes. Okay. So for example, oh sorry, I'll let you speak. Bu filmde yönetmenin özel olarak isteği şuydu, çok net, doğru bir perspektif çalışılmasını istemiyordu. Yani çok realistik olmasını istemiyordu ve bu da aslında karakterin yürüdüğü bir sahnede özellikle bu tarz sahnelerde animatörler için inanılmaz zor durumlar yaratıyordu. Yeah, an example of the kind of thing I would receive. So he made a very detailed storyboard in advance. Evet, karakter storyboardlar oldukça detaylı bir şekilde öncesinde geliyordu. And the kind of thing I might receive is like a corridor. Yani mesela storyboardlardan aldığım şey bir koridor olabilirdi bu şekilde. And it would be like this. Böyle bir koridor olduğunu varsayalım. And the ceiling would be like this. Tavan da bu şekilde. And so you have 2 vanishing points. 2 tane kaçış noktası var burada. And it should not be like that. It should be, if we're looking like this, it should be 1 vanishing point.
Eğer biz bu şekilde bakıyorsak böyle iki tane kaçış noktası olmaması gerekiyor aslında. Tek bir kaçış noktası olmalı. And it would make the corridor feel much more narrow. Ve koridorda çok daha dar hissedilmeli bu durumda aslında. And so instead of, you know, this big wide wall here, you know, and quite flat, it would all be brought in. Hı hı. Yani buradaki gibi oldukça geniş bir duvar yerine daha dar bir duvar olmalı. But it did mean that the animators didn't have something really correct to follow. Ama yani bu da şu anlama geliyor, perspektifi doğru çalışmadığım zaman burada. Animatörler için oldukça karmaşık, zor bir şey ortaya çıkıyor. So with this train, Bu trenle ilgili olarak da. We don't see the train but still the corridor by the way. no, I'm going to draw, yeah. Okay. With this train, he wanted to see the feeling that the train is going into the distance. Bu trenin görseline geldiğimizde yönetmen burada tren yol almakta hissiyatı veren bir görsel çalışılmasını istiyordu. So if this is like the train window, that is like, say, the horizon line. Bu da bunun trenin camı olduğunu söyleyelim ve diğerinin de ufuk çizgisi. So if this is the horizon line, this chair would be going, say, if it's here, then I guess the chair is coming like this. Evet, ufuk çizgisi buysa koltuk yani sandalyenin pozisyonu yerleştirilmesi de bu şekilde olmalı. But then he doesn't like that it's blocking out so much of what is in the back. Ama burada da şu problem ortaya çıkıyor. Arka plandaki görüntüyü bloke ediyor sandalyenin arkası bu durumda. So in fact, the chair is down here going off to another horizon point somewhere. Bundan dolayı sandalye burada duruyor ve de diğer bir ufuk çizgisini takip ediyor. Okay. So I will move on to the next one, which comes from Tito. Titov'dan bir görselle devam edeceğim şimdi. And what I want to demonstrate with this one is how the foreground, middle ground, and background can work to give the shot depth. Burada sizlere göstermek istediğim şey ön zemin, orta zemin ve arka zemin nasıl entegre edilir? And often the foreground elements are going to be large. Genellikle ön zemin elementleri daha geniş olur. Not only for the reason of perspective, but actually it creates a better frame. Bu yalnızca perspektifle bağlantılı ögeler yüzünden değil, aynı zamanda daha iyi bir çerçevede sunduğu için. You could have something small in the foreground, like say some flowers or grass coming in the corner. Ön zeminde küçük bazı şeyler olduğunu varsayabiliriz. Yani çimen, çiçek gibi bazı şeyler. You know, so you might have something like this coming into the corner of your shots. Yani görselinizin köşesinden uzanmakta olan böyle bitkiler olduğunuzu varsayalım. And it will just give that sense of depth. Bunlar bir derinlik hissi de verecekler bize aynı zamanda. And it also creates this frame. Ve aynı zamanda bu çerçeveyi de onlar sağlayacak. And of course, creating something like a frame again gives us focus into where we are meant to be looking. Aynı zamanda bu çerçeve bize bakmamız gereken yere odaklanmamızı sağlayan unsurları da sağlayacak. So when you are planning a shot, you can do something like this, where you use different shades of grey to define the different depth. Görsellerinizi tasarlarken gri'nin farklı tonlarını kullanarak derinliği daha belirgin de kılabilirsiniz. And usually you're going to make the objects in the foreground darker
and the ones in the middle, and then light at the back. Ön zemindeki objeler biraz daha koyu olur. Ortadakiler orta koyulukta ve arkadakiler daha açık olur. And this is how it is, for example, if you're looking at a range of mountains, it's light, middle, dark. Bir dağ dizisine baktığınızda görecek olduğunuz da budur. Koyu, orta renk ve açık renkler görürsünüz. Okay. So I've tried to highlight the different areas here. Farklı alanları burada vurgulamaya çalıştım. And the second image from Tituf is another good example of framing the characters. Titof'tan diğer bir görsel burada. Yine bu da iyi bir görsel karakterlerin çerçevelenmesi açısından. In this one, the balcony is used like a stage. Burada balkon bir sahne gibi tasarlanmış. And we have these big foreground shapes again. Aynı zamanda yine burada büyük ön zemin şekillerimiz de var. And even if the shapes are have small details, it's still nice to think of them as a big shape together. Bu şekillerin kendi içinde ince detayları olsa da tek bir şekilmiş gibi bir hissiyatı da var. So if you have small flowers, it's nice to think how are the small flowers grouped together to create an interesting shape. Eğer küçük çiçekler çalışacaksanız mesela bunları nasıl tek bir şekilmiş gibi gruplandırabilirsiniz? Bunu da düşünmeniz gerek aynı zamanda. Here we have these very detailed trees and bushes that again create a frame directly around the characters. Burada yine bu çalılıklar ve yeşillikler var. Bunlar karakterin ortaya çıkmasını sağlayan çerçeveyi sağlıyorlar. You can see the trees in the background are much more simple, far fewer leaves. Arkadaki gözden uzakta kalan ağaçların çok daha basit tasarlandığını göreceksiniz. And again, this reflects reality, that we see less of the detail when it's further away. Bu da yine aynı zamanda gerçekliği yansıtıyor. Uzaktaki şeyleri çok az görürüz, yani az detayla görürüz. So even in quite graphic type of work, this system works well. Oldukça grafik bir işte de bu sistem oldukça iyi çalışır. Something nice compositionally about this one is the characters here. Burada yine kompozisyon olarak oldukça hoş duran şey karakterin saçı. The character's hair in this film is the very distinctive feature. Karakterin saçı bu filmde oldukça hani uzakta olan bir unsur aslında. So they've made him so small that we can't see his face behind the fence. Karakter o kadar küçük ki çitlerin arkasında karakterin yüzünü göremiyoruz. But they've made it very clear that he is there by silhouetting his hair against the sky. Ama saçıyla birlikte bir silüet olarak gökyüzüyle yine kontrast halinde karakter görünüyor. So these are the details and the kind of thought that you will be making when you're creating your own layout work. Bunlar kendi layout çalışmalarınızı ortaya koyarken odaklanmanız gereken detaylar. By the way, Sadek says, can you zoom in these pictures a little bit more? Yeah, I'll take it maybe to the, shall I open the PDF? Is it PDF already? See if I can find, did I put it here? I don't think I did. Yeah, I don't think I extracted it, but I don't know if there's a way here I can zoom. So if possible, if not, we can continue like that, and then they can see it in a more detailed way on their Google Drives. Yeah, should be. Huh? Yeah, you did it. Okay.
Okay, yeah, I did it in a weird way though, but yeah, I've done it, so for now it should be okay. Yes, so any questions about this? Bu görselle ilgili sorusu olan var mı? Yeah, Isabel, sorry. This picture has 2 points perspective, right? Yes, So one is on the left side, one is on the right side, outside the image. yes. So the balcony should be not parallel. Like I can see the lines are kind of parallels. No, they're not, honestly. This is, the grid is actually on that image. The grid is, the perspective grid is actually there. It's very faint, but you should see it if you have the notes in front of you. Oh, okay. Do you want to say that? Martina şunu soruyor. Burası burada 2 noktalı perspektif çalışılmış. 2 noktalı perspektif çalışıldığına göre balkonun çizgileri paralel olmamalıydı. Paralel görüyorum burada diyor. Isabel de paralel olmadığını söylüyor. Yeah. The reason that it feels parallel is because it is actually very flat perspective in a way. But Paralel hissetmemize sebep olan şey yani oldukça düz bir perspektif olması aslında. yeah, but the grid is there, and one of the important things when you are making layouts is to have your points really wide apart. Yani grid burada perspektif çalışırken odaklanmanız gereken şeylerden biri gördüğünüz alanı oldukça geniş bir şekilde kontrol etmeniz. Hopefully next week I will talk a bit about 2-point perspective. Önümüzdeki hafta 2 noktalı perspektiften bahsedeceğim sizlere. But when we are creating these works, we're normally thinking about having one of the points close to the frame. Bu perspektifleri tasarlarken yani 2 noktalı perspektifi tasarlarken kaçış noktalarından biri çerçevemize yakın bir noktada olur. You could have them the same distance from the frame, but you need them to be quite wide apart. Diğeri biraz daha uzakta. Yani ikisi de aynı uzaklıkta da olsa ana çerçevenin dışında yani oldukça geniş bir şekilde almalıyız bu perspektif noktalarını. But this one that is far away is going to feel quite flat, actually. Ama bu uzakta olan yani oldukça düz bir alan algısı oluşmasını sağlayacaktır. Draw a building here. Buraya bir bina çizeyim mesela. This side of it is a very steep angle. Bu tarafı oldukça köşeli, keskin bir açı oluyor. And once we are coming closer to the horizon line, it's starting to feel more parallel. Ufuk çizgisine yakınlaştığımızda daha paralel görüntüler ortaya çıkıyor. Yeah, but that perspective has the actual grid is on there, so you can check it. Ama grid yani perspektif gridli hali zaten dosyalarınızda var. Oradan da kontrollerinizi yapabilirsiniz. Thank you very much. No problem. Now I don't know how to scroll. Where is here? Yes. Okay. Although layout often does not go into the next stage of coloring, I just wanted to mention how that works to frame the shots also. Genelde layout sanatçıları renklendirme aşamasına geçmezler ama ondan da çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. So this one is from Simon's Cat. Bu görselde Simon'ın kedisi animasyonundan. Just going like that again to see if this is working. Yeah. Okay. So with this Simon's Cat one, I wanted to show the contrast between the brown and the blue of his robe.
Burada kahverengi ile mavi arasındaki zıtlığa dikkat çekmek istiyorum. Again, the shapes make a little like a little stage for the characters. Yine şekiller yoluyla karakterler için küçük bir sahne tasarlanmış burada. And the objects on the outside are leading the eye into the middle of the frame. Yine etraftaki objeler gözü sahnenin ortasına doğru sürüklemekte. There are many different ways to do this. Bunu yapmanın çok farklı yolları var. But you must be thinking when you're creating your work, is that happening? Kendi işinizi tasarlarken ama şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani oluyor mu? So you can find your own methods. Kendi yöntemlerinizi bulabilirsiniz. But you should be asking yourself, is the composition of my image, of my layout leading to the main action? Ama tüm bu süreçte ortaya koyduğum kompozisyon gözü ana aksiyona yönlendiriyor mu? Buna da cevap bulmanız gerekiyor. Are there any questions around this? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Okay, this is something in composition that many beginners are making a mistake with. Bu nokta genelde başlangıç seviyesinde olanların takıldığı bir noktadır. And so we're talking about tangents. Bunun Türkçesi tanjant mı bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama kesişen çizgiler. Burada bu çizgilerin kesişmesinden konu edineceğiz. Yeah. So basically it's when two objects that are not touching in reality look like they're touching. Yani bu şu demek oluyor. Normalde kesişmeyen, birbirine değmeyen objelerin görselde birbirinin parçasıymış gibi görünüyor olması. And it's fine for objects to overlap each other, of course. O nesneler birbirinin üzerine gelebilir elbette. But what you do not want is objects meeting each other right on their edges or points. Ama burada istemediğimiz şey objelerin birbirlerini köşe noktalarından kesmesi. So for example, here the boy is sitting underneath the frame, but he looks like he has the frame on his head. Mesela burada çocuk çerçevenin altında duruyor ama sanki çerçeveyi kafasında taşıyormuş gibi görünüyor. And this could, instead of being a boy, that could be a lamp. Yani burada çocuk yerine lamba da olabilirdi karakter. So you have to think about Obje. if it's going to happen with your character or is it going to happen with the objects in your layout. Yani burada karakterde ve nesnelerde bunu hepsinde ayrı ayrı denetlememiz gerekiyor. And check this with everything. Yani her şeyde, görselinizdeki tüm objelerde bunun kontrolünü sağlamanız da gerek. I noticed that in the camera in my room, I am wearing the frame on my head. Kamerada şunu fark ettim ki arkamdaki çerçeveyi kafamın üstünde taşıyormuşum gibi bir görsel ortaya çıkıyor. So it's going to be a lot Köşe better if I'm here, or it's going to be better if I'm here, right? But not Yeah. here. It's bad composition. Don't do that. Durduğum nokta kötü bir kompozisyon ortaya koyuyor. Kafamı biraz öne eğersem ya da yukarı kalkarsam daha iyi olacak ama şu pozisyonda kafamla çerçeve tam köşe noktasından birbirine değdiği için çerçeve kafamın üstündeymiş gibi bir kompozisyon var. So much better is in the image below. Aşağıdaki görsel çok daha iyi bu anlamda. And then if you look at where we have these two lines meeting. Diğer bir noktadan şu iki çizginin kesiştiği yere de bakarsak. This makes your room feel very flat, really flattens the image.
Bu eğer böyle yaparsanız görseliniz yani oda böyle dümdüzmüş gibi bir his ortaya koyar görsel. It's much better in this case if you can just push them away from the door a bit. Bu durumda çok daha iyi. Yani dolabı kapının çizgisinin biraz gerisine attınız bu durumda ve görsel artık çok daha iyi. In this case, because these drawers are very close to the door, you don't want to bring it in front of the door. Bu durumda dolabı kapının önüne taşımayı bir seçenek olarak kullanmak istemiyoruz tabii. Of course, the door would not be able to open, so you need to think logically. Yani çünkü o durumda kapı açılmayacak. Yani burada bir mantık hatası olacak. All right. So, are there any questions on tangents? Tanjantlarla ilgili bir sorusu olan var mı? There is one more quick point I would like to make about that. Bununla ilgili vurgulamak istediğim bir nokta daha var. Another way of making tangents is when all the corners are coming together. Tanjantın bir diğer ortaya çıkış noktası da bütün köşelerin bir araya geldiği noktadır. So these are, this is something in the bedroom. Odada bir bölüm olduğunu düşünelim bunun. And this is the window. Bu da pencerem. And so what happens is that the eye goes to the point where the corners come together. Göz bu iki köşenin kesiştiği noktaya giderse ne olur? So we look here because it seems like it's something interesting. Buraya gözümüz gidiyor çünkü sanki ilginç bir şey varmış gibi orada algılıyoruz. Because we have these three lines, they are all pointing us to this corner. Bu üç çizgi, dört çizgi. Bu dört çizginin tümü gözümüzü o kesişme noktasına taşımakta. But this in fact is very boring. There's nothing to see there. Ama burada görünecek hiçbir şey yok aslında. Oldukça sıkıcı bir görsel. So we do not want to lead the eye to points of no interest. O halde yani ilginç olmayan bir noktaya da gözü sürüklemek istemiyoruz burada olduğu gibi. So once you made your layout, go through and check and make small movements to make it feel better. Layout'unuzu tasarlarken defalarca üzerinden geçin ve kontrollerinizi yapın. Okay. Gönül Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu kural şey için de geçerli mi? Duvarın ve yerin kesiştiği nokta. Yani duvar çizgisi, yer çizgisi olmak zorunda mı tasarımlarda? Is this do we have to take care of these tangents when the wall and the ground touch each other at the points where the wall and the ground touch together? No. This is when it's separate objects. So the space of a room, the shape of a room is fine. Okay. Odada bunu düşünmemize gerek yok, yani bunu hesaba katmamıza gerek yok. Sadece objelerle ilgili bir durum bu. But this is any time you are trying to give a sense of depth. Yani derinlik hissi vermeye çalıştığınız durumlarda. So let's say we have this room and we are trying to make some, again, this unit. Yani odanın burası olduğunu düşünelim. Yine bu dolap var burada. So we can put it so that it runs up, aligning with that wall. Can you repeat that please? I couldn't understand You could that put it so that it's aligned with the wall. Okay. Bu duvarın çizgisi dolapla kesişmiş burada gördüğünüz gibi. And this is when we have a problem with tangent.
Evet, bu tanjant konusunda problem yaşadığımız yer burası. Yani obje ile odanın çizgisi kesişirse, odanın çizgilerinin kendi içindeki durumunla ilgili bir sorun değil. We get a much better sense of depth when there is an overlap. Evet, kesişmek yerine üst üste geçerlerse çok daha iyi bir derinlik hissi uyanacaktır. So this is where we have the issue when the lines are running together, and then Evet. we have the depth. Hı hı. Az önceki görsel sorunlu görsel, bu ise ideal olan görsel. Okay. Okay, thank you. And so now just to talk through one point perspective, some of you may already know it well. Tek nokta perspektiften bahsedeceğim şimdi. Bazılarınız belki çok iyi biliyorsunuzdur konuyu zaten. But I think it's always worth practicing, especially when it comes to things like scale. Ama özellikle beceriler gibi konulara değindiğimizde daima pratikle güçlendiğini düşünmekteyim. So with one point perspective, the horizontal lines are parallel. Tek nokta perspektifte ufuk çizgileri paraleldir. And the vertical lines are parallel. Aynı zamanda yatay çizgiler paraleldir ve aynı zamanda dikey çizgiler de paraleldir. Pardon. If something is rotated in the space, it's more complicated. Zeminde dönen bir şey olursa durum biraz daha komplike hale gelir. And that makes it actually, this object becomes a 2-point perspective. When the object rotates, it becomes Yes. 2 point. Okay. Yes. Obje döndüğü zaman 2 noktalı perspektif halini alır. So for now, I'm going to ignore that. O yüzden bu aşamada bunu görmezden geleceğim. And we're just going to think about objects that are facing us in one plane. Şu anda sadece tek yüzüyle bize dönük olan objeleri konu edineceğiz. When you're starting to draw a perspective grid, you always start with the horizon line. Perspektif gridi yapmaya başladığınızda daima ufuk çizgisi çizerek başlayın. And the horizon line is the height of the eye of the viewer. Ufuk çizgisi gören kişinin gözünün yüksekliği anlamına gelir. So remember we said if it's low, then the viewer is low inside the screen. Ufuk çizgisi eğer aşağıdaysa bakan kişi sahnede oldukça aşağıda bir noktada, bunu anlıyoruz. And if high, you're looking down into the screen. Ufuk çizgisi yukarıdaysa bakan kişi yukarıdan aşağıya doğru bakmakta. And of course you can place the horizon line in the middle. Elbette ufuk çizgisini ortada bir yere de yerleştirebilirsiniz. You might use it in the middle a lot, but then change it when you want something more interesting. Genellikle ortada kullanılır ama daha ilginç bir görüntü elde etmek için ufuk çizgisinin konumu değiştirilebilir de. Okay. So any questions about the horizon line? Ufuk çizgisiyle ilgili sorusu olan var mı? No. And just one last thing, the horizon line, if you wanted to make a really interesting shot, you can actually rotate it. But again, we're not going to do that for now. Eğer gerçekten çok ilginç bir görsel çalışmak istiyorsanız ufuk çizgisini döndürebilirsiniz de ama bu seviyede değineceğimiz bir konu değil. Bu sadece bahsetmek istediğim böyle bir seçeneğin de olduğundan. So if you were doing like a motorbike flying down a highway, you might want to rotate it to make it feel very cool and exciting. Örneğin böyle bir yoldan aşağı sürüklenen bir motosiklet sahnesi çalışıyorsunuz. Burada oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı bir sahne elde etmek için ufuk çizgisi döndürülebilir. Ama burada dediğim gibi değineceğimiz bir konu değil bu. The next thing you're going to do is choose where the vanishing point is on the horizon line. Burada ikinci nokta kaçış noktasının nerede olacağına karar vermeniz. So I will just show you quickly the different effects of that. Bununla ilgili farklı efektleri göstereceğim size hızlı bir şekilde.
So yeah, let's do one. I'll put all the horizons at the same height. Evet, aynı yükseklikte ufuk çizgileri çizelim öncelikle. And you could have a vanishing point in the middle, which is quite common and it's fine for some of your shots. Ortada da kaçış noktasını yapalım. Genelde ortada kaçış noktası oldukça yaygın bir kullanımdır zaten. And then you can just draw lots of lines through that point. Ve bu kaçış noktasının etrafına bir sürü çizgiler çizersiniz. And if you are using Procreate, you can get this grid from the tools. Eğer Procreate kullanıyorsanız perspektif gridini araçlardan otomatik olarak da sahneye ekleyebilirsiniz. Um, so we have some buildings. Bazı binalar var görselde. You could also have the vanishing point way over here. Kaçış noktası burada da olabilir. And it means that you are going to see a huge amount of one side of, say it's a road. Objenin, nesnenin yani binanın diyelim bir bölümünü çok geniş bir şekilde göreceksiniz kaçış noktası burada olduğunda. So in this case, there must be something interesting over here that we want to look at. Bu şu anlama geliyor. Bu çok geniş bir şekilde gördüğümüz alanda ilginç bir şey olmalı ki bu alan sahneye bu genişlikte girmiş olsun. So here maybe I'm wanting to look at the beautiful mountains in the background. Birinci görselde belki arka zemindeki güzel dağları görüyor olacağım. But maybe here I want to look at this door. Ama burada yani ikincisinde gözüm buradaki kapıya gidecek. And of course, then there is just the opposite thing altogether, more accurate than I just did. Sorry. I said more accurate than I have just done. It was not accurate what I did. Ha, okey. Ben de çok doğru perspektif gridleri çizmiyorum. Yani mükemmel perspektif gridleri çizmiyorum burada ama bir fikir edinebilmeniz açısından en azından. So this is just the same thing on the other side. Aynı şey diğer görselin diğer tarafında burada da. And you could even have it that the perspective, that the vanishing point is outside of the frame. Kaçış noktası çerçevenizin yani karenizin dışında da olabilir. And so you don't see the point that all the lines go to. Yani burada bütün çizgilerin birleştiği noktayı sahnenizde görmüyor olabilirsiniz. But you might see, for example, in here, a window. Ama burada bir pencere görüyor olabilirsiniz mesela. And to just blacken the frame of the window. Evet, pencerenin çerçevesi siyahla belirginleştirilmiş. Okay, so in this case, the lines are meeting off of your page. Burada çizgiler sayfanın dışında bir yerde birleşiyor. So you make your decisions based on what you're trying to say with the shot. Yani bu sahneyle, bu görselle ne anlatmak istiyorsunuz? Ona göre kararınızı verip perspektif alternatiflerinden herhangi birini ona göre uygulayabilirsiniz. Are there any questions on that? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Okay, here what I did was I made what looks like a building on the left. Burada sol tarafta bina görünümlü bir şey çizdim. And I projected some parallel lines across to make buildings on the right that are the same height. Aynı zamanda karşı tarafa yani sağ tarafa aynı yükseklikteki binaların projeksiyonu yani yansımasını gösterecek renklendirmeler yaptım. So when you take the corners, the top corners, for example, and you bring them along to meet
one of your perspective grid lines, you can make a new face. Burada binanın her iki köşesinden uzanan paralel çizgiler çektiğinizde karşı tarafta binanın yansımasını bu iki paralel çizgi arasında uzanan tek bir çizgiyle doğru bir biçimde gösterebilirsiniz. And I encourage you to try this just by drawing lots of different cubes. Bunu farklı farklı küpler çizerek pratik etmenizi tavsiye ederim açıkçası. So also I wanted to show you a technique for finding the middle point of a building, for example. Aynı zamanda bir binanın orta noktasını nasıl bulabileceğimiz konusunda da bir teknik göstermek isterim size. So if you are drawing a building that you want to have evenly spaced windows, it's nice to understand how that window is, how that building is split up. Bir bina ve binanın binada birbirine oldukça eşit biçimde konumlandırılmış pencereler var. Varsayalım. Burada binanın tam orta noktasını nasıl bulacağız? So let's say we have this building here. Binamız bu olsun. So this is the front of the building that we can see here. Burası binanın ön yüzü. And maybe you're going to try and draw in some windows. Buraya birkaç pencere çizeceksiniz. And you think, oh, okay, they are here, and then they are here. And they are Pencerelerin here, burada, burada ve burada olduğunu varsayalım. and here, and maybe it feels like it's in the middle. Yani what is Like in the evenly, middle? maybe it feels like they are evenly. Let's do three. Maybe it feels like they are evenly spaced. Yani burada pencereler eşit bir biçimde konumlandırılmış gibi görünüyor olsun. And maybe they are, Belki de öyledir zaten. but I want to check and make this accurate. Ama kontrol edip doğru olup olmadığına bakalım. Okay. So the way to do this is to split the front face of the building. Bunu yapmanın yöntemi binanın ön yüzünün tam ortadan ikiye ayıran çizgiyi bulmak. And we do this by joining the corners of the building. Binanın diagonally. köşe çizgilerini dikey bir biçimde birbirine birleştiren çizgiler çizerek, çapraz çizgiler çizerek bu orta noktayı bulabiliriz. And where these corners meet is actually the middle, where these diagonal lines meet is actually the center of the building. Bu çapraz çizgilerin birleştiği nokta binanın merkez noktası. So now you can see that my middle window on the top is not in the right place. Gördüğünüz gibi yukarıdaki orta pencerem doğru bir yere çizilmemiş. And we would want it to be more like this. Bu şekilde olması gerekiyor. And maybe this one can come across a little bit also. Bu pencere aynı şekilde biraz bu tarafa gelebilir. And on the bottom, we might want to move these two to the right a little. Altta da bu ikisini birazcık sağa taşıyabiliriz. So this is a more accurate representation than the first. Birincisine kıyasla daha doğru bir görsel sunumu oldu bu. And in fact, you can keep splitting it down and down and down if you wish. And you can keep drawing diagonals in each area. Bütün alanlarda orta noktayı bulmak için tekrar bu çapraz çizgileri çekip farklı alanlarda orta noktasını tespit edebilirsiniz. And it would keep telling you the center point of different parts of your building. Binanın farklı noktalarının tam merkez noktasını size söyleyecektir bu. Are there any questions about that? Bununla ilgili sorusu olan var mı? And just one last thing on that the middle height of your building is also here.
Bununla ilgili eklemek istediğim bir nokta daha. Aynı zamanda yükseklik açısından orta nokta da burasıdır binanın. So if you draw a line from the vanishing point through there, that shows you the middle line of the building. Bu noktayı kesen, kaçış noktasından uzanan bir çizgi çizdiğinizde binanızın orta noktasını da bulmuş olursunuz. Yükseklikten orta noktasını. Okay, so they are the same height. Evet, burada bu çizginin üst ve altında kalan alanlar birbirine eşit uzaklıkta alanlar olacak. And these, of course. So. Okay. Evet, bu şekilde. This one, I think because we don't have much time, I will ask you to look at yourself, but it's a way of working out the depth. Çok fazla zamanımız olmadığı için bunu Drive dosyasından kendinizin incelemesini isteyeceğim. Derinlikle ilgili bir mevzu bu. For now, it is definitely not the most important. So, if you are advanced, it's great, but if you're not so advanced just now, forget it. Eğer ileri seviye bir noktadaysanız çizimle bu sizi ilgilendiren bir konu ama başlangıç seviyesinde çok da değinilmesi gereken bir konu değil aslında. Today we are doing 2 classes in one, really. Bugün 2 dersi bir dersle birleştirdiğim için biraz hızlı geçiyorum. 2 dersin konusunu bir derste ele aldığım için. So this is a nice technique for scaling your characters. Sorry. Karakterlerinizin ölçeklerini belirlemeniz için oldukça iyi bir teknik. Şimdi burada gösterecek olduğum teknik. So once you made your grid, Gridlerinizi yaptıktan sonra you can then start to say you place one character on a street. Gridlerinizi oluşturduktan sonra varsayalım ki sokakta bir karakteriniz var. So this is your horizon point and vanishing point. Burası kaçış noktanız ve ufuk çizginiz olsun. Okay. So there is the horizon. Burası ufuk çizgim. And what you can do is you can say, I have this character here. Karakterlerinizin bir tanesi burada olsun. And I want this character to go into the distance. Ve bu karakter arkada bir yere gittiğinde nasıl olacak boyut? So what you can do is take this character and scale it down, but you can have the same area that the horizon hits here will be the same area is cut in the distance. Karakteri kopyalayıp geride bir noktaya taşıyorsunuz. Taşıdığınız noktada karakterin boyutunu küçültmeniz gerekiyor. Nereye kadar küçülteceğinize ise ufuk çizgisi ön tarafta karakteri nereden kesmekteyse arkada taşıdığınız karakteri de aynı yerden kesmesi gerekir. So here is where the horizon cuts the first character. Kırmızı ile işaretlediğim yer ufuk çizgisinin birinci karakteri kestiği nokta. So when we scale down the second character, we're going to put the same part on the horizon. Karakteri küçülttüğümüzde yine aynı bölümü ufuk çizgisinde aynı yere taşımamız gerekiyor. And this is a way of making them work in terms of scale. Evet, karakteri boyut bakımından ileri geri nasıl taşıyabilirim sahnenin içerisinde arka plana, ön plana? Onun yöntemi de bu. It only works, of course, if the characters are kind of the same height. Tabii ki karakterler aynı uzunluktaysa bu şekilde bir yöntem uygulayabiliriz. But if you put this character here and this one here, they are not on the same plane. Bu karakteri arkadakini buraya, öndekini buraya koyarsanız karakterler aynı zemine basıyor olmazlar. Okay. So here it's working. Buraya koyduğumuzda daha ideal bir şekilde And I just gave oturacaktır. another example. Bir diğer örnek vereyim bununla ilgili. Okay, so it could be the ankles, it could be the waist or whatever, but it's a good way to place them.
Karakteri bileklerinden, karnından, belinden bir yerden ufuk çizgisine oturtabilirsiniz. Burası önemli değil ama her nereden oturtuyorsanız taşıdığınız yerde de yine aynı yerden ufuk çizgisine oturtmanız gerekir. Okay, so do we have any questions on this one? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Okay, so we'll stop here. I just want to give you a little bit more homework. Bugünlük burada kalacağız ama ödev vereceğim sizlere dersi bitirmeden önce. This time I would like you to draw an area of your house. It could be the same one. Bu kez yine evinizde bir bölüm çizmenizi istiyorum. Geçen hafta çizdiğiniz yerin aynısı olabilir bu bölüm. But I would like you to draw it with one point perspective. Tek nokta perspektif kuralına göre evinizin bu bölümünü çizmenizi istiyorum. If perspective is difficult for you, you can keep it very simple. Perspektif çalışmak şu aşamada sizin için çok zorsa çiziminizi çok basite indirgeyebilirsiniz. Because the most important at this time is not the design of the room, it is do you have an understanding of perspective? Çünkü bu hafta vermiş olduğum ödevdeki temel nokta bir odayı tasarlamak değil, perspektif kurallarına göre bir odayı tasarlamak. And even if you are wonderful at perspective, I would like you to just do the one point perspective. Perspektif konusunda bir uzman da olsanız bu haftanın ödevinde tek nokta perspektif çalışmanızı istiyorum. So if you do 2 point perspective, I'm going to believe that you don't understand 1 point perspective. Eğer 2 nokta perspektif çalışırsanız ben tek nokta perspektifi anlamamış olduğunuz izlenimine kapılacağım. Yeah. Okay. And then afterwards, I'm showing you some of these images from the Illusionist. Ve de Illusionist animasyonundan bazı background çizimleri göstermek istiyorum sizlere. They are not for perspective. Yeah. Bunlar perspektif açısından iyi örnekler değiller. Söylediğim They are gibi. not for perspective at all, but perspective at all. But they are just to make you think of how you might want to consider the space that you're in. Hı. Perspektif açısından doğru örnekler olarak göstermiyorum size bunları. Sadece bir mekanı tasarlarken, ele alırken ilham olabilecek görseller olarak paylaşıyorum. Okay, that's it for me. Any more questions? Benim bu hafta anlatacaklarım bunlardı. Sorusu olan var mı? No? Okay, I will have a look at the homework from last week. As I say, most of it I will not do anything. Geçen haftanın ödevlerine detaylı bir şekilde bakacağım. Dediğim gibi birçoğuna herhangi bir düzeltme bırakmayacağım. But if I see something that that feels obvious to me that might be good to change a little, I will do that. Sadece gerçekten çok bariz bir biçimde burası değişmeli, değişebilir dediğim noktalar olursa onlar üzerine düzeltme bırakacağım. Okay. And you can have a look tomorrow and it should be there if there is anything. Eğer herhangi bir not bırakılmış olursa ödevlerinizin üzerine yarın orada olacak. O yüzden yarın dosyalarınızı kontrol edebilirsiniz. And if I don't touch it, don't be offended. It's a nice compliment. Eğer ödevleriniz üzerinde herhangi bir düzenleme yapmış olmazsam bu da sizi gücendirmesin, aslında iyi bir iltifat. And if I do touch it, don't be offended. You're going to learn something. Eğer bir düzeltme yaparsam yine gücenmeyin. Bu da yeni bir şey öğreniyor olduğunuz anlamına gelecek. Okay. Thank you very much. Hope to you have a safe night. Thank you. With Thank you. It's some... so calm outside. It's so sad. It's beautiful right now. Ah, really? So Yeah, it's coming for sure. Okay. Hope it won't be so furious and hard one. Thank you. Okay. Take care, Have a everybody. nice week. Bye. Hope to see you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Haftaya görüşmek üzere.